Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde ver akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %2,46'lık değer kaybı ile 1850 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 23,7 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %0,59 ile orman, kağıt, basım sanayi olurken en çok kaybettiren sektör ise %5,16 ile spor endeksi oldu. Dolar Türk lirasında ise geçen haftaki sert düşüşün ardından tekrar toparlanma yaşanırken kurdaki düşüşlerin Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle hacimsiz kalan piyasada kısa vadeli olabileceğini ve yeni yılla birlikte kurlarda yükselişin devam edeceğini her fırsatta vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevcut ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını öngören düzenlemeyi resmi gazetede yayınladı. Buna göre 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat ve katılım hesabına ilişkin hesap açılması banka mevduat hesaplarına uygulayacağı faiz politika faizinin altında olamayacak. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek olması faiz veya kar payından yüksek olması durumunda fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın faiz veya kar payı düşürülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası'nca mevduat veya katılım hesabı sahibine ödenmek üzere bankaya aktarılacak. Kısacası dövizden Türk lirasına geçen vatandaşlara uygulanan desteğin bir benzerini altından Türk lirasına geçen vatandaşlar için de uygulanacağını görmüş oluyoruz. Bugün yurt içerisinde ver akışı sakin. Bu hafta yurt dışının halen daha Noel tatilinde olması nedeniyle sığ piyasanın devamını beklerken çok volatilitenin olmamasını bekliyorum. Dolar Türk lirası tarafında da dediğim gibi görüşlerim değişmedi. Düşüşlerin sınırlı kalacağı ve kur bandının bir süre daha 11 Türk lirası ile 14 Türk lirası arasında oluşabileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde bizim için kritik bölge olan 1942 seviyesi önemini korurken eğer 1942 seviyesi aşılır ise yükseliş eğiliminin başlayabileceğini, bu seviyenin altında kaldığımız sürece de borsadaki satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasasına ilişkin gelen verilerde konut fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,1'lik artış gerçekleştirirken S&P tarafında da fiyat endeksinin yıllık bazda beklentilerin altında %18,4 olarak açıklandığını gördük. Bir başka veri olan Richardman İmalat Endeksinde
beklentilerin üzerinde 16 puana yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksinin yatay bandındaki hareketleri sürerken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de benzer bir durumun yaşandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibariyle %1,4750 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü karışık bir seyirde tamamlarken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde beklemedeki konut fiyatlarının aylık bazda %0,6'lık artış beklenmesiyle birlikte toplam satış envanterlerinin de %1,5 geleceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarının 2,7 milyon varil azalması beklenirken petrol fiyatlarının yükselişe devam ettiği noktada enflasyonun üzerinde de etkisini hep birlikte göreceğiz. Bu bağlamda özellikle enerji fiyatlarının dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükselişleri de yakından göreceğiz. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. İşlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada Euro dolar paritesi dolar endeksine paralel bir süredir yatay hareketlerini sürdürmesi paritede satış beklentimi devam ettiriyor. Euro Türk lirasında dolar Türk lirasında olduğu gibi aynı görüşe sahibim. Yaşanılacak gelişmeler her ne kadar olsa yönü belirleyecek olsa da yükselişlerin devamını bekliyorum. Ancak bir süre daha kurdaki dengelenme hareketlerini görmemiz muhtemel. Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattığını da buradan sizlere vurgulamak isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dün yükselişin ana direnç bölgesi olan 1820 dolar seviyelerine kadar devam ettikten sonra bu seviyeden gelen kar satışları ile tekrardan güne başladığı seviyenin altına geldiğini söyleyebilirim. Genel olarak piyasalarda hacimlerin düşük kalması, fiyat hareketliliklerin devamının sınırlı kalmasına neden olmasına rağmen bugün için 1800 doların önemli bir destek bölgesi olmayı sürdürdüğünü görürken yükselişlerde bugün daha sınırlı hareketler görmemiz muhtemel görünüyor. Yukarı bölgede 1815 dolar seviyesi de önemli bir direnç konumunda olduğunu unutmamak lazım. Gram altın tarafında ise gram altında ons altındaki yükselişin kur hareketlerine paralel gerçekleşmesiyle dün tekrardan 700 Türk Lirası seviyelerine doğru yükseliş ile birlikte yaklaştığını gördük. Ons altında 1820 dolar seviyesinden yaşanılan geri çekilme ile birlikte kurdaki yatay hareketler şimdilik gram altındaki yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. 704 Türk Lirası 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olarak karşımıza çıkarken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 700 Türk Lirası'nın önemli bir direnç seviyesi olduğunu ve olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 685 Türk Lirası ve 650 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.